Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük kalp anahtarlıklar yapacağız. Ben daha önceki videomda yapmıştım ama şöyle göstereyim. Avucumun içi kadar, diğeri biraz daha şöyleydi. Büyük diyenler oldu. O yüzden tekrar size daha küçüğünü, daha minik anahtarlık boyutunu anlatacağım. Kadife iple yapacağız yine. Kadife ipim Gala EcoSoft. Ben Ankara'da oturuyorum ve Ankara'da Şık Düğme, Erdoğan Düğme gibi yerlerde bu markayı bulabilirsiniz. İnternette de bulabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatı en son 40 TL'ydi bir yumak ve herhalde 20-30 tane kalp elde edebilirsiniz bir yumaktan. Tığım ise Tulip'in 3,5 numara 3,5 milim tığını kullanacağım. Evet. Haydi başlayalım. İpimizi parmağımıza doladık. Şimdi arkadaşlar sihirli halkayla başlanır amigurumi'de bütün ürünler ama kadife iple sihirli halka yapmak zordur. Bu yüzden zincir çekeceğiz. Tığımızı aldım ipimizi. Bakın şöyle. Bu bir. Bir tane zincir çektim. Şurayı da çektim. 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çektikten sonra tığıma ip almadan hemen başlangıçtaki noktama geçiriyorum. Üzerine ipimi alıyorum ve birinci halkamı ikinci halkamın içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde. Burada minik bir sihirli halka oluşturmuş olduk. İçerisine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 buradaki boşluğa batarak 5 ve özür dilerim. Şuradaki ipi de aldım. Ve 6. Şimdi arkadaşlar kadife ip her zaman arka taraftan sayılır. Bu şekilde sayabilirsiniz. 2, 4 ve 6. Ön tarafa dönelim. Birinci sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sıramızda 6 kere arttırma yapacağız. Arttırma nasıl yapılır? Aynı ilmeğin içerisine çift batarak yapacağız. Hemen yapalım. İlk ördüğümüz birinci sık iğnemize batıyorum. Karşıya geçiyoruz. Bir tane aldım. Bir sık iğne yaptım. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 2 oldu şimdi. Hemen bir yandakine 3. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 4. Hemen bir yandakine 5. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 6. Hemen bir yandakine 7. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 8. Hemen bir yandakine battım. Çok özür dilerim. 9. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 10. Hemen bir yandakine 11. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 12. 12 tane sık iğne elde ettik. Şimdi ise düz öreceğiz arkadaşlar. Yani her ilmeğe tek batarak 12 tane sık iğne elde edeceğiz. 1 2 3 4 10 11 ve 12.'ye geldiğimde batıyorum 12.'ye, çıkarıyorum ve ilmeğimi ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde ipimi kestim. Birinci parçamız hazır. Bu parçadan bir tane daha yapın arkadaşlar. İkinci parçamı yapıyorum. 11 ve 12. İkinci parçamı yapınca kesmiyorum arkadaşlar. Bunu kestik ya. Birinci parçamızı kestik. İkinci parçamızda 12 yapalım. 12.'yi yaptım. Diğer parçamı elime alıyorum. Bakın kestiğimiz nokta var ya. Şurası sonuncu noktanın dibine batacağız arkadaşlar. Geldim. Buranın bakın yakından göstereyim. Bir yandakine değil de bitirdiğimiz noktanın dibine batıyorum. Buranın dibine battım. İpimi aldım. Bekledim. Diğer yandakine battım. Bakın. Buraya battım. 3 tane halkam oldu tığımda. Üçünü aynı anda çıktım. Bunu 1 sayıyoruz.
1, hemen devam ediyoruz yandan örmeye. 2, 12 sık iğne öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın sonuncu şuraya geliyor. İpimi arkaya alarak 12'yi de yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın arada bir boşluk var ya, bir tane buraya batıyorum. Şöyle net göstereyim. Şurada bir boşluk var. Buraya battım. Bir tane ipimi aldım, bekledim. Şuranın dibine batacağız. Bir yandakine değil, bakın. Şuranın dibine batıyorum. Battım ve 1, 2, 3 halkam oldu. Bunun üçünü aynı anda çıktım. Yine burayı 1 saydık. Devam ediyoruz. 12 tane sık iğne yapacağız bu tarafa da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane sık iğne bu tarafa da yaptık. Şimdi bir parça ip kesin kendinize. Bu başlangıç noktanızı belirlemek için. Buraya yeni başlayanlar özellikle bu ipi kullanırlarsa nerede olduklarını kaçırmayacaklardır. Şimdi tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Etrafını 24 tane sık iğne dolaşacağız. Her ilmeğe tek batarak. 1, 2, ilmeği kaçırmayalım. 3, 4, sıramızın sonuna kadar 24 sık iğne yapacağız. 5, 6, 7, evet arkadaşlar 24 tane etrafını sık iğne dolaştık. Bakın sayılara takılmayın. Sizinki 23 çıkmış olabilir, 24 değil de 25 çıkmış olabilir. Lütfen sökmeyin, örmeye devam edin. Bakın bu kadife ip hataları kabul eder. Bir sayı için lütfen örneğinizi bozmayın, örmeye devam edin. Benim yaptığım aynı işlemleri yapmaya devam edin. Eksik de çıksa, fazla da çıksa bu kalbi elde edeceksiniz. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Bu kadar küçük hatalara da takılmayın. Hemen ilmek belirleyicimi bir üste taşıdım. 24 sık iğne yapmıştık. Şimdi 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. Bunu 6 kere tekrarlayacağız. 1 sık iğne yaptım. 2 sık iğne tek battım. 1, 2 battım. Şimdi azaltma yapıyorum. Biraz yavaş göstereyim burayı. Bir tane battım, aldım. Bir tane de yandakine battım, yine aldım. Üçünü bir çıktım. Azaltmış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar bir sık iğne tek battım. İkinci sık iğnemi yandakine tek battım. Şimdi azaltma yapıyorum. Bir tane aldım. Bir tane de yanındakinden ip aldım. 3 tane halkam oldu. Üçünü birinden çıktım. Bu şekilde 2 sık iğne, 2 sık iğne bir azaltma yapmaya devam ediyoruz. 2 sık iğne sıranın sonuna gelene kadar arkadaşlar. Evet, 2 sık iğne bir azaltmamı yaptım. İlmeğimi bir üste taşıyorum. Eğer sizinki atıyorum 25 sık iğne oldu. 2 sık iğne bir azaltma yaptınız. Burada bir tane arttıysa siz bir tane daha fazladan eksiltin arkadaşlar. Ya da eksik çıktıysa bir tane arttırma yapabilirsiniz. Sırayı yakalamak için, ama inanın örgünüz bozulmaz. Lütfen bunun için sökmeyin. Dediğim gibi bu kadife ip tüm hataları örter. 2 sık iğne bir azaltmamızı yaptık arkadaşlar. 6. sıramızdayız buradan saydığınızda. 6. sıramızı tamamladık. Şimdi 18 sık iğne düz öreceğiz. 1, 2, 3, sıramızın sonuna kadar 18 tane sık iğne yapalım. 17 ve 18. 18 sık iğnemi yaptım. Sıramın sonuna geldim. Mesela sizin burada 19 sık iğne çıktı diyelim. Hemen bunu bir tane çıkarın. Şuraya bir eksiltme yapın. Bir buradan alın, bir buradan alın, eksiltin. Ya da
Atıyorum 17 sık iğne çıktı sizin. Şuraya bir tane arttırma yapın ve beni yakalamış olursunuz ve inanın örgünüzde hiçbir problem olmaz. 18 sık iğne yaptık. İlmek belirleyicimi bir üste taşıdım hemen. Şimdi ise sıramızın sonuna kadar bir sık iğne bir azaltma yapacağız. Bir tane tek batacağız. Yine bir tane azaltma yapacağız. Bir tane buradan aldım, bir tane yanındakinden aldım. Üçünü bir çıktım. Tekrar bir sık iğne, bir tane yanındakinden azaltma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlayalım. Evet arkadaşlar, bir sık iğne bir azaltmamızı da yaptık. Şimdi burada 12 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. İlmek belirleyicimi yine bir üste taşıdım. Şimdi 12 tane sık iğneyi düz öreceğiz. 1 2 3 4 Sıranın sonuna kadar 12 tane sık iğne örelim. 10 11 ve 12. Şimdi 12 tane de düz ördük. İpimizi biraz uzun bırakıp elyafımızı dolduracağız arkadaşlar. Elyaf doldurmak çok önemli. Bir hatanız varsa bile elyafla hatalarınızı düzeltebilirsiniz. Bakın, parmağınızı tabi uç noktalara sokarak iyice bu uç noktaları doldurmanız gerekiyor. Evet, şimdi doldurmalarımızı, elyafımızı doldurduk. Uç noktaları iyice doldurduğunuzdan emin olduktan sonra şimdi 6 tane azaltma yapacağız. Bunu yukarı taşımayacağım. Artık bitiriyoruz çünkü. 1 İkinciyi de aldım. Üçünü bir çıktım, bir azalttım. Peş peşe yan yana azaltıyoruz artık. 2 3 4 5 ve 6. azaltmamı yaptım. Bakın şurada yine bir boşluk kaldı. Buralara da biraz daha elyaf koyuyorum. Artık parmağınız sığmayacaktır. Tığınızın arkasının yardımıyla şöyle biraz daha uç noktayı doldurun. Boşluk kalmasın. Evet, 6 azaltma yapmıştık. Son ucumuzu da doldurduk. Bir tane daha azaltma yapalım. 7.yi azaltıyoruz yani. Bir azaltma daha yaptım. Hemen şuraya yanına geldim. Bir tane ilmek aldım. Bu 2 tane kaldı. Halkamın arasından geçirdim. Bir tane de zincir çektim. Biraz da ipimi şöyle uzun bırakarak kestim. Tığımı buradan çıkardım. Buraya bir düğüm atılmış oldu. Şimdi tığımdan bir yandakinden aldım. İpimi geçirdim. Buraları sıkılaştıracağız. Diğer yandakinden, karşıdan da alabilirsiniz. Fark etmez. İlmek belirleyicimizi de çıkaralım. Şimdi kalbimizin herhangi farklı noktalarından ipimizi kaydıracağız. Şu şekilde ortalarından tatlı bir elimizle form verelim. Dilerseniz kesebilirsiniz. Buralardan geçirdikten sonra dilerseniz benim gibi buraya gizleyebilirsiniz. İşte tatlı kalbimiz hazır. Dediğim gibi elyafla şöyle şişkinliğini, tombişliğini, her şeyini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tatlı kalbimiz hazır. Videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız, beğeni, yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, esen kalın.